Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Gece Yarısı Podcast'tesin. Şu an öğlen saatleri ama etraf bir gece yarısı gibi. Sohbet de biraz bizim seninle gece yarısı yaptığımız sohbetlere benzer Evet, olacak. alışkınlık. Bugün berberlik üzerine konuşacağız. Sen de Ataşehir'in tanınan berberlerindensin. Yani Abi direkt konuya girmek istiyorum ben. Kendini nasıl tanıtırsın? Neler yaptın? Şu an ne yapıyorsun? Kısaca bahsedersen. öncelikle ismimi söyleyeyim. İsmim Eyüp. Doğru. Doğru girmedik oraya. Ben biliyorum ya. Evet. İsmim Eyüp. Ataşehir'de çalışıyorum. Bayağı bir yerde. Yaklaşık 3,5-4 senedir bu işi yapıyorum. Çok bir yol kat etmedim. Daha uzun yolum uzun. Çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Onun dışında başka bir şey yok yani. Full çalışıyoruz. Bizim hayatımız böyle çalışmakla gidiyor. Şu an çalışıyorsun ama çalışma hayatına nasıl girdin? Çalışma hayatıma nasıl girdim? Pandemi döneminde ufak çaplı sıkıntılar yaşamıştık. Okullar kapalıydı, evdeydik falan derken depresyon dönemi vardı. Ondan önce de kesim videoları bayağı hoşuma gidiyordu. O makasın sesi falan Ya inceden. Hoşuma gidiyordu aslında. Benim ayrıyeten kuzenim de berber. ben mi? Yok, başka Ben de kuzenim. iyi keserim bu arada. Biliyorsun iyi keserim. Biliyorum. O da kuzenim de berber. Onunla bir belki ileride böyle bir dükkan açma hayali falan kurmuştuk böyle. Gece sohbeti onunla da. Arada o akıyordu. Kafama yatmıştı aslında. Ben de giriş yapmıştım. Bir sene bir yerde çalıştım. Ondan sonra tek Ataşehir'e gittim. Şu an Ataşehir'de çalışmaya devam ediyorum. Öyle yani. Bizim seninle hep iletişimimiz vardı aslında ama ben senin berberliğe bir anda geçişine Bir tanık an oldum. Bir aslında anda bir oldu. anda oldu. Evet, bir Çünkü anda ondan oldu. öncesinde ne düşünüyordum falan onu da hiç bilmem. Yani nerede Ya yani ondan öncesi çok şey düşünüldü yani. Hep bir değişiklik oluyordu. Mesela yazılımcılık okumayı düşünüyordum. Onun öncesinde futbolcu olmayı düşünüyordum. o bir tek onu biliyorum. Herkesin hayali. Öyle yani. Sonra hayat değiştiriyor işte kararlarını, düşüncelerini. Ya o, Biz o de bu yola kadar o biz de bu kadar derin yola girme. biz de bu yola sürüklendik. O Ama ka- seviyorum yani, işimi seviyorum. Sen biraz fazla içselleştirdin. Hayat falan saça bir makas atacağız dur. O kadar derinliğe girme. Tamam. Onun dışında okulunu okumuş birisin bu yüzden. Yani Evet, ben çekirdekten yetişme değilsin. yok, direkt okuluna yazıldım, sonra bir işe girdim işte. Okulu başlayış, okulun ilerleyişi, staj falan bu durumlar nasıl geçti? Ya, kötüydü, çok saçma geliyordu bana. Haftada bir gün okula gidiyordun. Boş dersler görüyordun yani. Çok saçmaydı. Giriyorsun, haftanın bir günü ders görüyorsun akşama kadar. Hiçbir şey yok. Çoğu insan yatıyordu derse. Ders işlemiyordun yani. Hocalar falan hiç umurunda bile değildi. Yalandan sınava giriyordun işte, geçiriyorlardı seni. Dersin içeriği ne? Bu sosyal, coğrafya o tarz dersler mi Ya yoksa? onlardan da çok fazla yoktu. Çoğu ders zaten meslekle ilgili, sonra işte kesim teknikleri. Çoğu öyleydi. Arada bir matematik falan filan. Seversin. Pek sevmem de. Biliyorum. Derslerin dışında sınavlar falan dedin. Staj kısmı nasıl oluyor? Ya, bence okulun en, iyi yanı, belgelerini daha hızlı alıyorsun. İşte ustalık, kalfalık, usta öğreticilik belgelerini daha çabuk alman için iyi bir şey ama ders görme konusunda bence pek iyi değil. Ya, boşa zaman kaybı diyebilirim. Bu jüri olayı falan oluyor. Bu sizde de var herhalde böyle bir. Toplu bir yerde birinin saçını kesiyorsun falan puan veriyorlar. O lise zamanı sınavlar mı öyle oluyor yoksa Eee, stajdan sonra falan mı? Böyle eee bitirme projesi gibi bir şey mi o? Şöyle söyleyeyim, bir sene okul okuyorsun, hani, bir sene okul okuduktan sonra karneni alıyorsun ya, biz karnemizi aldıktan sonra, işte, belge alabilmek için, kalfalık belgesi, uygulamalı sınava giriyorduk. 2-3 tane jüri oluyordu. İşte, berberler odasından, okuldaki hocalarımızdan kamera kaydı karşısında işlemimizi yapıyorduk, uygulamamızı yapıyorduk. Geçersek sınavdan belgemizi alıyorduk. Geçtin herhalde. Hepsini geçtik. Umarım geçmişsindir. Hepsini geçtik. Çünkü bu kafayı sana çok emanet ettim. Şöyle söyleyeyim, dediğimiz gibi yine eğitimini almış birisin şu anda mesleğini öyle icra ediyorsun. Eğitimi almamış biri olsaydın sence şu anki olduğun konumda olur muydun? Ya da şöyle sorayım, eğitim almış bir berberle çekirdekten yetişme bir berberin arasındaki fark ne olur? Kolaylıklar, zorluklar Ya, olarak. eğitim almadan daha çabuk başlardım bu işe. Çünkü eğitim alabilmen için lise çağına gelmen lazım. Çekirdekten başlamak daha iyi bence. Kendine daha fazla bir şey katardın mesleki anlamda. Daha çabuk geliştirirdin. Daha çabuk atılırdın bazı şeylere. Abi eğitimi konuştuk. Bayağı bence soru işareti kalmamıştır kimsenin kafasında. Benim de kalmadı. Ama okuyabilirler yani. Güzel. Hem işten çıkıyorsun, kafan dağılıyor, farklı bir ortama giriyorsun. Çünkü biz haftanın 6 günü çalışmak zorundayız. Hizmet sektörü olduğu için. Haftada bir gün izin yapıyorsun. Haftanın bir günü de yani dinlenecek misin, gezecek misin, tozacak mısın, alışveriş mi yapacaksın? O yüzden farklı bir aktivite oluyordu, güzel oluyordu yani. Abi haftanın 6 günü dedin. Ben sana 6 günü değil bir günü soracağım. Bir berberin bir günü uyandıktan uyuyana kadar nasıl geçer bana anlatır mısın? Yataktan kalktıktan sonra mı başlayayım, nasıl El, başlayayım? el yüz yıkama faslını geçersen Dükkana giriyoruz işte bismillah diyerek. sağ ayakla. Allah'ın emri. Çalışacağımız yeri temizliyoruz. Yani hijyen önemli bizim meslekte biliyorsunuz. Kendi saçımızı başımızı tarar. Yani çoğu berber önce gelir kendi saçını yıkar, tarar, fönünü çeker, kendini müşteriye hazırlar. Kahvaltısını yapar. Kahvaltısından sonra işte sigarasını, çayını yapar. İçiyorsa tabii ki kullanıyorsa. Ondan sonra müşteriye servis vermeye başlar. Müşteriye verirsin. Kesersin. İşte sohbet edersin. Çayını, çorbanı içersin gün içinde. İhtiyaçlarını giderirsin. Çalışınca çok güzel sohbetler dönüyor gün içerisinde. Yakın Muhabbetler. temas kuruluyor diye Yakın biliyorum. temas yani çok işte kurulmayabiliyor. Tecrübeyle sabit. Ya çok nasıl söyleyeyim?
Bin bir türlü insan var. Öyle öyle. Bin bir türlü insan var. Herkes aynı samimiyeti, herkes aynı teması kuramıyorsun. Bazen sıkıntı olabiliyor, bazen de çok iyi oluyor. Böyle ilerliyor yani. En sonunda gününü kapatıyorsun, dükkanını kapatıyorsun, kilidini vuruyorsun. Tekrardan evine gidiyorsun. Aynı rutin her hafta 6 gün böyle işliyor. Peki sen en çok hangi işlemi yaparken zevk alıyorsun? Mesela saç mı keser, kimi ne bileyim. Abi şu adamın bir sakalı alayım falan dersin. Hoşuma giden şeylerden birisi de usturayla sakal tıraşıydı. O köpüğün sesi. Ya O, o gerçekten haz veriyor ciddi yani. misin? Çok ciddiyim. O bir uyandırıyor ya, bir şey uyandırıyor içinde. Kendine ustura vurmuyorsun. Ya Kendine de daha zevkli Yok, olmaz daha mı? vurmadım ama bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Özel bir günün var ustura vurmak için. Yok, henüz daha vurmadım ama vurasım yok. Çünkü benim öyle yoğun bir sakalım yok ya. Makineyle almayı tercih ediyorum. Benim vardı da gördüğün gibi biraz aman biraz gitti de sence bir erkeğin makyajı sakal mıdır? Onu da bir Kesinlikle sorayım. sakaldır ama çoğu kişiye sakal da yakışmıyor. Bana Sana yakışıyordu. sağ ol. Bir gün daha bekleyebilirim. Bir gün daha Evet, bir gün bekleyebilirdim, daha evet. bekleyebilirim. Abi biraz güncele gelelim. Bu biraz zamanla değişen bir şey. Süreç olarak biri çıkar, ona özenilir. Eski bir moda patlar falan. Değişen bir şey ama şu anda en çok tercih edilen saç modeli ne sana gelen? Uzun zamandır geçişli, kısa geçişli fade dediğimiz kesim modeli gündemde. Çoğu gençlerde özellikle. Ama böyle ikiye bölünmüş bir şey var. Mesela çoğu genç dediğim gibi kısa geçişli fade tıraşları daha çok seviyor. Ama çoğu genç uzun, karışık, dağınık, doğal düşlü kesimleri daha çok tercih ediyor. İkisi şu an gündemde çok. Üst kesimler için, yani yaşı büyük insanlar için daha çok klasik tıraşlar her zamanki gibi. Aynen, yanları fazla almazsınız. Aynen. Varız bu sektörde, biz de varız. Makas tıraşı. Severiz. Ama dediğim gibi gençlerde, genç kesimde bir kesimde kısa geçişli model, bir kesimde karışık, dağınık, uzun saç. Doğru zaten. Sokakta yürürsen bir Fark- 5-10 dakika yürürsen Evet. görürsün zaten bundan 5-10 Çok tane. farklı bir model yok yani Türkiye'de. Aslında benim saçım da şu an Seninki de bahsettiğinlerinden kısa bir tanesi. karışık. Evet, kısa karışık. Dağınık model. Ama dağınık model şu an gerçekten çok Katalogdan mı gündemde. konuşacağız böyle? Gerçekten çok gündemde yani. İnsanlar artık doğal görünümü daha çok seviyor. Bir ara şey vardı ya. Şöyle yanları az böyle love tape mi deniyor ona? Bir şey alttan alıyordun. Var, farklı terimleri Var. Bizde de bir şeyler var. Üstleri böyle bayağı dağınık bırakıyordun. O zamanlar 2018 falan Şehinşah falan o çok yapıyordu ya. O zamanlar full öyleydi bir Full de. Yani öyleydi. artık Bir insanın şey midesi patlıyor bulanıyor. ya, bizim biliyorsun. Bir şey Evet, patladığı zaman herkes sürüklüyor böyle. Mesela Icardi'de de öyle oldu. Herkes saçını falan boyamaya başladı. Başta Evet. zaten o yüzden sana dedim. Önce rengini yaptılar. Sarıya boyadılar. Hı hı. Şimdi tıraşları geliyor. Şimdi Geçen kuş. modeli geldi de onun için. Şimdi o da modelini değiştiriyor sürekli. Onu yapanlar var mı cidden? O kuş gibi. Geçen geldi ya öyle bir model. Yaptın. Yaptık. Değişik modelli. Pek tercih edeceğim bir model değil. Yani 2011'de bir lise çıkışında olsam yapardım Kesinlikle da. ama ben de tercih etmem yani. Sen bayan dedin başta. Bayan kısmında bulundun mu hiç? Ya bayan kısmında bulundum. Şöyle söyleyeyim. Arada yardıma gidiyorum sadece. Çok sıkışıklığı zaman sesleniyorlar. Gidiyorum ben de yardıma. Yani. Orada fön falan mı? Ne tarz işlemler yapıyorsun? Yok. Fön yapmıyorum da saç kurutuyorum. Saç çıkıyorum, o kadar. Onu ben de yapıyorum ya. Ya zor ama. Öyle deme. Yani işin içine girmen lazım. Yok şaka yapıyorum şimdi. Her işin zorluğu farklıdır Bayan vesaire. bölümü ince işçilik istiyor ya. Bayan arasında ne kadar zorluk farkı var sence? Ya da ne bileyim hangisi daha keyifli? Erkek bölümü daha keyifli bana göre. Çünkü ben o yüzden erkek bölümü seçtim. Bayan bölümü çok ince işçilik istiyor. Çok uğraştırıyor. Mesela bir balyaj geliyor. 6-7 saat uğraşıyorsun saçı açmak için. Balyaj neydi bu arada? Saçı Affına sığınıyorum. Saçı ayırıyorsun tutam. Açıcı sürüyorsun. Alüminyum folyoya sarıyorsun. Açılmasını bekliyorsun işte. Görselini koyarsın. Tam şuraya koydum da boyama diyemez miyiz buna ya? Balyaj. Ya bizim terimlerimiz öyle. Tamam, özür dilerim. Kuaför Sizi çok camiasında- yargılamayacağım. Hiç böyle şey diye gelip olmuyor mu? Mesela küçükken ben ya da babam eskiden yapıyorduk. Abi kafana göre kes diyen bence kalmamıştır ama yine de Var. harbiden var mı? Var. Öyle diyorlar ama sonra beğenmiyorlar. Beğenmiyorlar, bir de üste Yorum yok. Üste çıkmaya çalışıyorlar. Sonrasında ne işlem uyguluyorsun mesela? Beğenmedi. Yapacak 3'e vurdurdu, beğenmedi. Yapacak bir şey yok yani. Saç ne ekim? yapıyorsun? Gidene çare yok biliyorsun. Uzuna çare var da kısaya çare yok. O zaman artık biraz magazinsel kısma giriyorum. Konum itibariyle de gerek futbol takımları olsun, gerek ünlü simalar olsun, uğradığı bir yerde çalışıyorsun. Kontak kurduğun, ünlülerle yaşadığın olaylar varsa anlatırsan bizi burada mutluluktan uçurursun diyeyim. Jesus gelmişti, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü. İlk geldiği zaman bizim yan kafemiz var böyle. Orası da sahibi Fenerbahçeli. Orada çoğu gelip işte yiyip içen, takılan insanlar da çoğu Fenerbahçeliydi. Hocayı gördükleri zaman hepsi dükkanın önüne gelmişlerdi böyle işte. İmza getiren, imza isteyen, forma getiren, bardak getiren, kupa getiren falan. Galatasaray derbisi öncesi gelmişti. Senin ben bir dakika lafını kesiyorum. Seni ateşe atmak için bu soruyu sordum aslında. 2 kere geldi diye biliyorum Jesus. Evet. İkisi de Galatasaray derbilerinden önce. Evet. İkisine de 3-0 yenildik diye biliyorum bir Maalesef. Fenerbahçeli olarak. Maalesef. Ben de bir Fenerbahçeliyim maalesef. Üzgünüm. Ne yaptın abi? Boyaya bir şey mi kattın? Ya, Ne yaptın? İlk geldiğinde bayağı bir şey oluşmuştu işte çevreden insanlardan olsun. Bayağı bir kalabalık oluşmuştu. Hocamız da fotoğraf çekilmeyi pek sevmez. Bayağı tembihlemişti biz de istemiyorum
diye. Fotoğrafı değil de o bence insanlarla konuşmayı pek sevmez. Biraz huysuz bir tipti ama Biraz da üstü, biraz değişikti, evet, değişik bir karakterdi. İlk geldiğinde bayağı bir şey olmuştu ama ikinci geldiğinde, yani ikinci gelişinde biliyorsun 3 yemiştik. Sessiz sakin geldi, yürüdü gitti. Bayağı şey olmuştuk yani biz. Şaşırmıştık. başka kim var böyle daha bizim vatanımızın evladı yok mu abicim? Elin Brezilyalısın, Portekizlisini almışsın. Ertan Hoca var, Ertan Balaban. O geliyor. Daha çok bayan bölümüne geliyor. İşte voleybolcular geliyor. Eda Erdem olsun. Şimdi daha ismini unuttum canım, kusura bakmayın. Yok kanka burada kimse kusura bakmaz rahat ol. Pasördü galiba kendisi. Sarı saçlı. 1 numara mı 4 numara mı? Gizem Örge. Gizem Örge, evet. Zamanında Van Persie falan da gelmişti bizim bölüme. Sonra bir şey Zamanlar. diyeyim mi? O, yani orada benim haberim olsa herhalde Ama o zamanlar ben yoktum işte o zaman. 3 saatlik yolu yaya koşa koşa gelirdim herhalde Van Persie'yi görmek için. Şimdi işte belki bir Ceko gelebilir. Ceko be. Kaptan be gel be. Gelirse haber veririm. Abi magazini bir kenara bırakıyoruz. Buradan alacağımızı aldık. Biraz da yine işi büyütme kısmına geliyorum. Berberlikten atlayabileceğin seviyeye, çıkabileceğin basamağa sormak istiyorum sana. Bir berberin ulaşabileceği en üst nokta ya da kurabileceği en büyük hayal sence nedir? Herkesin farklıdır tabii ama sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kendi ekibimi kurduktan sonra belli bir süre çalışıp kendi müşterime, kendi oluşturduğum portföye hizmet verdikten sonra belli bir süre onu biraz daha çalışma seviyesini, çalışma süresini düşürüp dükkanları, salonları ekibe teslim edip emekli hayatı gibi bir hayat yaşamak istiyorum. Mis gibi abi. Daha çok böyle projelerde görev almak isterim. Büyük sporcular da aslında o furyadan devam ediyor. Mesela Khabib'den örnek vereyim. Şu an aktif olarak dövüşmeyi bıraktı. Antrenörlük yapıyor ama kendini aslında bir marka olarak işte belli davetlere gidiyor. Bulunması gereken bir yerde bulunup kendini aslında böyle bir vitrinde tutuyor ki burada gözüktüm, işte burada oldum. Daha çok ismini ve işte markasını orada temsil etmek için bir Evet. yerlere davet ediliyor. Evet. İş insanı modeline bürünme gibi olur Kesinlikle aslında ya, berberlikten. şirketleşme diyebiliriz. Aynen. Bence de yapılabilecek en mantıklı tercih bu olur. Kesinlikle bence de öyle. Bizim sektör, bizim meslek bayağı yorucu. Belli bir süre sonra insan dayanamıyor. Abi yani. 6 gün diyorsun ya. Bir de 6 şöyle gün. bence berberlik 12 saat. Abi tamam zorluğunu anlatacağız bu kadar şey yapma. Berberlikte şöyle bir şey var. Bir şoförden çok bir farkı yok gibi. Aynı şey. Şoför kontağı çalıştırıyor. Berber eline makası alıyor. Şoför gaza basıyor. Berber makası kesiyor. İkisi de stabil. Tabii ki de özellikle berberde bir yaratıcılık katıyor, bir yorum katıyor ama yaptığı şey neticede de aynı. Saç kesme. Durum stabil olduğu için gün geçtikçe boğar yani. Ne kadar seversen sev boğar hep aynı şeyleri yapmak. O yüzden bir de haftanın 6 günü 12 saat yapıyorsun. Bir süre sonra çekilecek iş değil yani. Bence de erken bir şekilde o emekliliğe ayrılma diyebilirim. Kesinlikle. Başka işlere yürüme mesela ekip kurup orayı teslim ettikten sonra farklı iş modellerine de bakılabilir. Farklı girişimcilikler, yatırımlar Farklı falan da sektörler. yapılabilir. Onun dışında sence kimler berber olabilir, kimler olamaz? Bence sabırsız insan bizim sektörde çalışamaz. İki bir taraf içinde. Hem erkekte hem bayanda. El pençe bekliyorsun uzun bir süre. İş önce görmen lazım. Görüp izleyip bakman lazım. Ne yapıyor, ne ediyor. Aslında yaratıcılık kısmı da bence var. Bir insanın yaratıcı olması lazım. Çünkü bir süre sonra bir insan yaratıcı değilse tabii ki de müşterinin isteği doğrultusunda bir hizmet veriyor ama bir insan yaratıcı değilse el alışkanlığından dolayı herkese aynı modeli, Evet, işte herkese aynen. aynı işlemi uygulamaya Evet. çalışır. İzlemesi Ufku gerekiyor. açık olması lazım. Karşındaki kişiye uyacak modeli de kafasında belirlemesi lazım. Bu konuda da yaratıcı olması lazım. Tasarlayıcı olması lazım. İşte onu görüp uygulayacaksın ki bir şeyleri başarabilesin. Tamam TEDx konuşmacısı. Son sorulara geliyorum. Aklımdaki yine aklıma gelirse söylerim ama en sevdiğin ve en sevmediğin kısmı ne sence? Aynı zamanda maaş kısmına da değinebilirsin. Sence maaş kısmı seni tatmin ediyor mu? Ya da şu kısımlarını sevmiyorum, şu kısımlarını seviyorum, bana uygun. Öncelikle maaş kısmından başla istersen. Sence verilen emeğin karşılığı alınıyor mu genel olarak? Her işletmede ya da her berber aynı fiyatı almıyordur ama. Ufak ufak çıkacaksın merdivenlere. Ya yine bir şairane. Ya sen ne kadar edebi bir adammışsın ya. 20 yıldır niye bu kadar içine kapanıktın o adam? Sabır önemli gerçekten. İlk başta da verilen şeyler seni gerçekten tatmin edecek. Ben bir sene bedavaya çalıştığımı biliyorum. Tatmin etmeyecek. Yeni başlıyorsun, işi bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Bedavaya çalışmak da biraz böyle acımasızca bir yol yemek vereydiniz bari be. Ya orası geç işte. Maaş olarak söylüyorum ben Tabii. sana. Şöyle söyleyebilirim. Bence bir insan bir işe başlamadan ya da herhangi bir atılım yapmadan önce kıt kanaat durumunda biraz acı çekme modunda olması lazım ki o işin değerini anlayabilsin. Çünkü direkt huzurla böyle refahla başlarsan bir işe Patlarsın. bence o rahat sana bir süre sonra batmaya başlar. O yüzden Kesinlikle. ben acı çekme taraftarıyım bu konuda. Biraz burnunu sürtmesi lazım. Bütün tabirleri kullanmaya gerek yok. TDK'yı açtırma şimdi bize burada. Abi son olarak önümüzdeki dönemlerde belli bir aralık da verebilirsin ya da herhangi bir gün şu olacak da diyebilirsin. Kadınlarda veya erkeklerde en çok kullanılacak ve daha önce çok kullanılmamış ya da hiç kullanılmamış bir model sence hangisi olur? Gözlemleyebildiğin kadar. Yani her şey değişebiliyor biliyorsun. Her an her şey olabiliyor. Bunun için bir şey söyleyemem. Net bir şey söyleyemem.
Bir süre bu modeller devam eder diyorsun. Devam eder ya. Bizimki de uzun süreli modeller yani. Kaç sene önceki modeller tekrardan gündeme gelip popüler olabiliyor. Çünkü insanlar sıkılıyor belli bir süre aynı şeylerden sonra. Bazen eskiye gidiyor, bazen yeni bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bölüm de bu kadardı. Bütün sorular senin için hazırlandı. Sen de herkes için müthiş cevaplar verdin. Bugün bir konumuz berberlikti. Bence çoğu kişi berberlikten bilmediği konular hakkında nasibini almıştır diyeyim. Senin eklemek istediğin, son olarak bahsetmek istediğin ya da bana sormak istediğin bir şey var mı? İşinizi severek yapın diyorum. Teşekkür ediyorum. Cansın diyorum. Tekrardan geldiğin için çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Herkese de görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.